Aracımız 1998 model Renault Megane 2.0 RX'te. Müşterimiz Bursa Demirtaş'tan geldi. Aracımız şu anda 196.000 kilometrede. Araç sahibimizin başta şikayetleri baskı balata kontrol, gerekirse değişim. Ben kontrol ettim, debriyaj çok sert, rolanti dalgalanması, hava filtresi yağlanıyor. Uludağ Otomotiv'deki işler. Titreme sorunu, 2 numaralı buji çalışmıyor. Yağ kaçakları, frenlerin hepsine bakılacak. Baskı balata değişecek olarak araç sahibimiz arızalarını belirt. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda da görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazıp kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyerek kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Öncelikle aracımıza oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Aracımızı bir çalıştıralım. Sesini sizlere de dinletelim. Çalıştır. Gaz ver, bırak. Bırak. Oynamışlar ki bunlar. Hava ayarı yapmışlar. Hava ayarını oradan vermişler. Yağ kaçakları. Şu kayışta da boşluk var sanki. Bana mı öyle geliyor? Evet. Kayış. V kayışı aşırı gevşek. Ortadaki kasnakta bir sıkıntı var. Yağfalı çalışıyor. Gevşek olduğu için etkili yani. Evet. Stop et bir. Stop. Çalıştır. Yağlı gibi. Evet. Baba çalışıyor. Tamam. Kompresörünü ölçüyoruz. Kompresör ölçeceğiz, evet. Stop edelim. Buji kablolarımızı söktük. Bobinimizin elektrik soketlerini çıkartıyoruz. Kompresyon testinde bunu çıkartmanız gerekiyor. Sıra bujilere geldi. Tamam. Yağlanmış. 2 bujimiz de çıktı. Yağlı olan zaten. Bu da Bu da çıktı. bu da çıktı ama kırılmış. Son bujimiz çıkıyor. Bilal ustamız bu arada hastaymış. Oruçtan beri mi hastasın? Ne hastalığı Bilal bu? Aşk hastalığı mı? Öyle. Ne olduysa o günden sonra oldu, biliyorsun ha? Bunlar kararmış biraz. Bas. Tamam. Bu sağlam. Değil mi Bilal? Evet, 150'ye vurdu, sağlam. Tamam. Bas. Bekle. Bu da sağlam. Tamam. O gökyüzüne çıkacak hatta. Çalıştır.
Tamam. Bu da sağlam. Bunlar ne yapıyor böyle? Bas. Bekle. Bir daha. Tamam. Kompresyon testimiz başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Fakat bujilerde yağlanma mevcut ve buradan ben görüyorum piston üzerlerinde kurum var arkadaşlar. Bayağı bir araba yağ yaktı aşikar. Hava filtresini de bir göstereceğiz. Havalandırmanın dibinden nasıl yağ? Sağlam da aslında ama motor yağ yaktığı için hep atmış oradan. Kasıntı yapan vidalar var sanırım. Ama böyle için fark etmez bunlar. Cıvatalarımız toz arkadaşlar. Hava filtremiz söküldü. Görüşlerin nelerdi biliyorsun? Her yeri yağlamış. Yağlı abi. Kırık olan bujimizin yerine çıkma bir tane taktık. Şimdilik araç sahibimizi aradık 2 kere. Telefonumuza cevap vermedi. Aracın rolantiyle dalgalanmasının problemi, gördüğünüz gibi hava sistemine manuel bir ayar sistemi yapmışlar. Fakat burada zaten açıklık var. Bunun giderilmesi lazım. Ondan önce ama motorsal bir problem var. Gördüğünüz üzere bujilerimiz yağlanıyor. Sekman olayı olabilir ama sekman geçici bir çözüm arkadaşlar her zaman. 50.000-100.000 kilometre sonra araç sahibimiz usta bu araba yine yağ yakıyor şikayetiyle gelebilir. O yüzden araç sahibimize rektifiye önereceğiz. Bakalım görüşleri neler olacak. Araç sahibimizle görüştük. Kendisi araca uzun süre bineceğini söyledi ve bu yüzden gerekli ne oluyorsa, ne gerekiyorsa hepsini yapın dedi. Biz de şimdi gerekeni yapacağız ve aracın motorunu aşağı indireceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Motorumuzun içinden neler çıkacak ve aracımızın en son çalışması nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Korumamızı tekrar bağladık. Aracımızı lifte kaldırıyoruz. Aracımızın alttan görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Bayağı bir kötü, her yerde kaçak mevcut. Taze, yağ, kırmızıyı görüyorsunuz. ATF maşallah rengarenk gökkuşağı gibi bir araç. Motorumuzu indirmeden aracın bir alt takımını kontrol edeceğiz. Tespit ettiklerimizin siparişini vereceğiz ve biraz şey mi dönüyor Bilal? Bana mı öyle geldi? Aks. Aksa sanki biraz meyil mi var? Bu da... Şimdi... Yok. Ha? Şuradan bakalım. O hal dönüyor. Şikayeti var mı? Yok şu an normal. Biraz teker yamuktu. Ondan olsa gerek herhalde. Ama yine bir bakarız test sürüşünde. Alt takımla ilgili bir şey demedi çünkü. Levye ver. Alt tarafı vurmuşlar buradan. Rotil kontrolümüz yapılıyor. Rotilimiz buradan yırtık. Bu değişecek. Tamam, güzel. Amatörde yağ salma yok. Tamam. Fren ayarları iyi. Tamam. Bunlar esmiyor. Yırtığı yok. Korsan. Burcu. Tamam. Arka taraf güzel. Arka taraf güzel. Şu nasıl? Yırtığı yok abi. Bunlarda kulakla bir şey olmaz. Bu Zerot görevinde yani. Tamam. Yırtıkları yok. Motoru indirdiğimizde üstten tekrar bakacağız. Gördüğümüz bir şey var mı? Direksiyon körüklerine bakacağız. Alt tarafta bir sol rotil var. Motor dağıtma işlemimiz başladı. Motorumuzu üst taraftan alacağız arkadaşlar. Alt taraftan travers bayağı bir zor olduğu için üst taraftan sökme işlemlerimiz başladı. Öncelikle hava filtre kazanımızı komple çıkartacağız ve motor kulağına ulaşacağız. Alanımızı bayağı bir açacağız. Boğazımıza gelen kelepçesini çıkarttıktan sonra tamamen çıkartacağız. Burada sabitleme cıvataları çıktı. Bu motorumuzu indirirken hemen şurada Fiat Scudo aracımızın motorunun rektifiye işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. Bunun da montajını sağlayacağız. Şu an videosu YouTube kanalımızda, oynatma listelerimizde motor toplama rektifiye adı altında albümümüz var. Bu albümden bütün yaptığımız motorların rektifiye videolarına ulaşabilirsiniz. Bir bak ya, gaz beynine çok şey engelli. Evet. Hava filtre bağlantı ayağımızı çıkartacağız. Bir tane 13'lük, 2 tane 13'lük sabitleme cıvatası mevcut. 13 mansal yardımı ile cıvatalarımızı söküyoruz. Havalandırma hortumumuzun burada
Bir adet 13'lük cıvatası var. Bunu da çıkartıp komple alacağız. Tekrar cıvatamızı yerine taktık. Debriyaj telimiz söküldü. Bu noktada bulunan soğutumlarımızda da gördüğünüz gibi kaçak var ve burada aşırı aşınmış. Tesisatımız bayağı bir karışık. Bunları ayıklamaya çalışıyoruz. Tesisatımızı ayıracağız. Bobin soketlerimizin kabloları açık. Şuradaki gördüğünüz zaten tamamen sıyrılmış. Bobin soketlerimiz sökülüyor. Sensörlerimiz soketlerinden ayrıldı. Şarj dinamomuzun tesisatı ayrılıyor. Şase kablomuz çıktı. Alt taraftan da artı kablomuz söküldü. Kaybolmaması için tekrar çıkarttığımız somunları, cıvataları yerlerine taktık. Aracımızın motor suyunu boşaltacağız. Hemen buradaki radyatör alt hortumumuzu söküyoruz. Kelepçe pensesi yardımıyla bakalım içeriden su mu, antifriz mi, pas mı çıkacak. Çıkan su bu şekilde. Antifriz kullanılmış. Radyatör üst hortumumuzda termostatımızdan söküldü. Alt hortum bu şekilde arkadaşlar. Dağıtıcı görevi görüyor. Birçok noktaya su dağıtıyor. Radyatör alt hortumumuzun radyatör giriş tarafı kelepçe pensesi yardımıyla sökülüyor. LPG beynine giden su borumuz sökülüyor. Hortum çıktı. Durum vaziyet bu şekilde. Aracın LPG beyni. Tesisatı önemli arkadaşlar. Özellikle LPG beynine giden bazen araç sahiplerimiz araçta bir gaz kokusu var diyor ve LPG'de stop ediyor. Şikayetiyle geliyorlar. Bu da gaz beynine yeterince sıcak su gitmediği için soğutumları tıkalı oluyor. Beyin karlanma yapıyor. Yani gaz sıcak suyu görmeyince buzlanma yaptırıyor beyine. Bundan dolayı gaz kokusu geliyor ve araba stop ediyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız öncelikle LPG ustasına su tesisatınızı kontrol ettirin. LPG tesisatımız dağıtılıyor. Gaz beyninden çıkan bu hortum gördüğünüz gibi emme manifolduna geliyor. Hava emişini sağlıyor. Emme manifoldundan da MAP sensörüne geliyor. MAP sensöründen gördüğünüz gibi LPG enjektörüne giriyor arkadaşlar. LPG enjektöründen de emmeye 4 tane hortumdan gaz salınıyor. Gaz giriş noktası burası. Gaz filtresi. LPG beynimiz yerinden ayrılacak. Gaz beyninin rekor borusu sökülüyor. 14 bir rekoru var. Söktük. Beynimiz şu an tamamen yerinden ayrıldı. Yedek su deposundan termostatımıza gelen hortumumuz çıkartılıyor. MAP sensörümüzün soketi çıktı. Gaz hortumlarımız sökülüyor. Gaz filtresinden kelepçesini çıkartacağız ve komple gaz tesisatını dışarı alacağız. Alt taraftan da termostattan kalorifere giden su hortumlarımızın bağlantıları sökülüyor. Kelepçe pensemiz düştü arkadaşlar. Bulamadık. O yüzden pense kullanıyoruz. Herhangi bir şase olmaması için akümüzün kutup başını çıkartıyoruz. Tesisatımızı çıkartacağız ve bir problem yaşamayalım. Enjektör soketlerimiz. Bunları takarken sıralamasını karıştırmayın. Aksi takdirde arabanın çalışmasında dengesizlik olur. Gaz filtremizden LPG hortumumuz söküldü ve tesisatımız bu şekilde ayrıldı. Havalandırma hortumumuz. Tekrar sol ön tarafın tesisatına geldik. Tesisatımız kontrol ediliyor. Gördüğümüz sökmediğimiz noktaları sökeceğiz. Yağ seviye sensörümüz sökülüyor. Hemen yağ fitesinin altında arkadaşlar. Yağ çubuğunun yanında bulunuyor. Soketini çıkartacağız. Sensör sökülüyor derken soketi çıkacak yani. Evet, bu şekilde. Tesisatımızın motora bağlı olan şaselerini söküyoruz. Bir tane 50 torsluk civataya sabitlenmiş arkadaşlar. Toplamda 3 tane şase var. Tekrar civatamız yerine takıldı. Hemen yağ filtremizin altında 16'lık bir civataya tesisatımızın uç noktası, şu gördüğünüz nokta bağlanmış arkadaşlar. Onu da söktük. Crank sensörümüz sökülecekti fakat üzerindeki civataları yalama yapmışlar arkadaşlar. Bu yüzden direktmen bağlantı noktasından sökeceğiz. Soketinden yani. Oradaki bağlantısıyla hiç oynamayacağız. Zarar da vermemiş olacağız. Sabit çünkü. Soketlerimiz yerlerinden ayrıldı. Her yerde soket var. Emiş hortumumuz ayrıldı. Benzin enjektörlerimizin soketleri sökülecek. Evet, tesisatımızın birçok yere ayrıldı. Bunlar nereye gidiyor bir daha? LPG beyinden. Hepsi. Dur bekleyin. Son bir kablomuz kaldı. Bu kablo. İçeriden Bilal Usta şu anda alt taraftan giriş noktasını söktü. Çekelim mi? Kendiliğinden geldi zaten. Evet. Bu da
gaz düğmemize gidiyor arkadaşlar. Gaz düğmenin giriş soketi. Tesisatımızın çoğu noktası ayrıldı. Emme manifoldumuza bağlı olan şase kablomuz yerinden ayrıldı. Onluk bir tane cıvatası var arkadaşlar. 10 lokma cırcı yardımıyla söktük. Alt taraftan hemen sağ aksımızın üstünde bulunan marş dinamomuzun elektrik tesisatı yerinden ayrıldı. Katalitik konvektörümüzün hemen üzerinde bulunan oksijen sensörünün soketi çıkartıldı. Buradaki egzoz bağlantımız kopukmuş arkadaşlar. Egzoz boğazımızın hemen önünde bir tane aküden gelen elektrik tesisatımızın bağlantı cıvatası var. Onluk. Bunu sökeceğiz. Ayrıca alttan baktığımızda egzozumuzun bir tane cıvatası yok arkadaşlar. Takılmamış. Tekrar üst tarafa geçtik ve tesisatımızın tüm bağlantıları şimdilik söküldü. Tesisatta bir işimiz kalmadı. Mekanik aksama geçtik tekrar. Yakıt borularımız sökülüyor. Giriş ve çıkış. İki tane kelepçesi var. Birisi geri dönüş. Direksiyon pompamıza giden hidrolik borularımız sökülüyor. Tava nerede? Klima gazımız kontrol edildi. Gaz yok. Yedek su depomuz sökülüyor. Klima kompresörümüzün bağlantıları sökülüyor. Tam ortasında 17'lik bir cıvata var. İki borumuzun da bağlantısını o yapıyor. Tekrar aracımızı kaldırıyoruz. Alt taraftan vites kolumuz söküldü. Bağlantı yeri tam olarak burada bir tane 13'lik cıvatası var. Bunu çıkarttık. Tekrar yeni taktık kaybolmasın diye. Egzoz boğazımız sökülüyor. Motor indiğinde vites kolumuz takılmaması için cırtladık. Egzoz boğazımız şu anda boşta. Aracın motor yağı boşaltılacak. Yağın görüntüsü bu şekilde. Bayağı bir koyu olmuş. Şanzıman yağımız boşaltılıyor. Sol tekerimiz sökülecek. 4 adet 17'lik bijona sahip. Sol ön tekerimiz de sökülüyor. Şanzıman alt kulağımız sökülüyor. Kulağımız söküldü. Var mı bir şey? Kulağımız sağlam çıktı arkadaşlar. Sağ rotilimiz sökülüyor. İki adet sabitleme cıvatımız var. 17'lik. Biraz uğraştırdı. Evet, nihayet çıktı. Sağ aksımızı çıkartırken bu noktada aksın şanzımana giriş yerinde pim olması lazım arkadaşlar. Pim yok. Gördüğünüz gibi boş. Burası boşta duruyordu. Yani pimini çıkartmadan direkt söktük. Pimi çekilmiş bomba gibi. Tekrar rotil bağlantımızı yapıyoruz. Aracımızı dışarı iteceğimiz için bağlamamız gerekiyor. Tekerleklerimizi sabitlemek amacıyla. Sol aksımız sökülecek. Aksımızın hemen şanzıman giriş noktasında 3 tane 13'lük bir kitleme aparatı var. Çıktığında göstereceğim. Sabitlemesini oradan yapıyoruz. Üçünü de çıkartacağız. 2 tanesi havalı tabanca yardımıyla söktük ama üçüncüsü alt noktada kalıyor. Bunu 13 anahtar yardımıyla söküyoruz. Sol aksımız söküldü. Tekrar aynı şekil sol rotil bağlantımız yapılıyor. Sağ sol tekerleklerimiz takılacak. Aracımızın lifteki işlemleri bitti. Şimdi motorumuzu üstten alacağız. Görüyorsunuz beşik gibi. Motorumuzu sehpaya indireceğiz. Zincir bağlama işlemi başlıyor. Lifti kaldır bakayım. Zincirimizi taktık. Lifimizi de takıyoruz. Daha sonra motoru kaldırıp masanın üstüne koyacağız. Zincirimizi plaklara taktık. Mı? Bir plak burada. Hayır kanal saltayım mı? Diğeri orada. Saltayım mı Azda? Allah! Sal! Dur.
Kaldır, sal az bir şey. Tamam. Şu ayak. Az bir tık kaldır. Şimdi şu havaya. Kaldır. Taş tutuyorum. Sal. Dur. Motoru az bir şey böyle kaldırarak. Dur şey nerede? Lever nerede? Kaldır. Dur bekle. Bekle bir şey. Kaldır. Evet. Dur. Ne geldi? Bir şey. Altıda şey geldi. İki tarafta hava kaçtı. Olmaz abi olmaz. Ne olmaz? Az daha. Biraz daha böyle. dönecek. Heh, az daha böyle. Kaldır. Motorumuz Doğru, neredeyse doğru. yerinden söküldü. Tamam. Şu el freni salsana geç. Al bir geri itin. Bak göremiyorum. 10 watttan. 10 lokma oldu. 10 lokma olur. Arabayı lifte sal. Ha beni ver lifte sal. Ay kirkoyu sal elini. Motorumuz tamamen arabadan söküldü. Kaldır lifte. Yerinden alıyoruz. Tamam. Az şanzımanı. Az daha kaldı. Şu an motorumuz tamamen ayrıldı. Ulan şunun emniyetini niye kaldırmadınız? Emniyet yok. İt gider. Git. He tutmuyorum. Devam et. Bu şekilde. Salın şu şeyi. Tutar. Bir de sen buraya ayağını bana ver. Bir şey alalım. İyi de şey. Zaten hepsi iyi. Hatta aptal bir muhabbet var. İnşallah yardım böyle bir muhabbet. Sehpamız da geldi. Motoru sehpanın üstüne koyuyoruz. Lifte bakma. Göbeklerin kanatını. Lifte bakma. Şu göbeklerin. انا عايزكم هيك على الترتيب ده. Sal. Tamam. Motor sehpanın üstüne konuldu. Motorumuzu dağıtmaya başlayacağız. Dağıtılmadan önceki son hali bu şekilde. Ha? Bir tane daha mı? Al. İşlemlerimiz başladı. Öncelikle aracımızın motor kulak bağlantısı söküldü. Kulakla beraber. Kulağımızın motorla ilgili hiçbir bağlantısı kalmadı. 4 adet 13'lük cıvatamız çıktı. Şarj dinamomuz sökülüyor. 1 adet cıvatası çıktı 13'lük olan. Diğer tarafta da 16'lık bir somun civataya sahip arkadaşlar. Şarj dinamomuz bir civatası çıkmadı. 13'lük olan bobin civataları bizi engelledi. Evet şimdi çıktı. Tekrar somunlarımızı, civatalarımızı kaybolmaması için aynı yerlerine tutturuyoruz. Şarj dinamomuz tamamen yerinden ayrıldı. Ve kayışımız söküldü. Kayışımız güzel fakat buralardan kesilmeye başlamış arkadaşlar. Şu son PK'da son işte sıkıntı olmuş görüyorsunuz. O yüzden kayışımız değişecek. Direksiyon pompamız söküldü. 13'lük 3 adet civatası var. Bunlar yerinden ayrıldı. Klima kompresörümüz sökülüyor. Toplamda 4 adet 13'lük saplaması bulunuyor. Kompresörümüz söküldü. Bağlantı ayağımız söküldü. Bobin bağlantımız söküldü. Toplamda 2 adet 13'lük cıvatası vardı. Bunlar çıktı. Ateşleme sistemimiz bu şekilde. Devirdaim kasnağımız görüyorsunuz arkadaşlar. Yalpalama var. Havalandırmamız söküldü. Hasar var mı? Yok. Tamam.
Yeni bir işlem olmuş buralarda. Yağ filtremiz sökülüyor. Yağ seviye müşürümüz sökülüyor. Darbe sensörümüz söküldü. Bunu yine bir soralım abime. Evirdine markası su borumuz söküldü. Termostat kursağımız söküldü. Onluk 3 adet sabitleme cıvatası var. Temiz yani. İçi pasta ama sanki bak şurada. Bu kadar olacak. Yeni, evet. Bu kadar olacak. Su kaçağı olmuş burada. Antifriz lekesi var. Ama contaya bakarsak termostat yeni gibi duruyor. Şuralara bakarsak pek yeni gibi değil duruyor ama motorun içi pis olduğu için bundan kaynaklı olabilir arkadaşlar. Egzoz manifold ve emme manifold cıvatalarımız sökülüyor. Egzoz manifoldumuz emme manifoldundan ayrıldı. Emme manifoldumuz. Evet. Emişi çıktı. Bir şey var mı? Evet. Kurum yapmış. Manifold contamız. Soba boyası işlemi uygulanmış. Değil mi Bilal? Yanmış ama. Evet. Oradan hava kaçağı yaptırır, arabanın çalışmasını da bozar. Tabii. Şurası. Enjektör kütüğümüz söküldü. Benzin enjektörlerimiz, elektrik giriş noktaları. Bunu al. Hiçbir şey. Marş dinamomuza giden elektrik bağlantısının sabitlendiği nokta sökülüyor. Külbütör kapağımızın 8'lik 6 adet somunu vardı arkadaşlar. Bunu 8 dokma tornavida yardımıyla söktük. Külbütör kapak contamız yerinden ayrıldı. Bujilerimiz söküldü. 16 lokma yardımıyla çıkarttık. Krank aslanımız söküldü. 18'lik bir sabitleme cıvatası bulunuyor. Trigger dış kapağımız sökülüyor. Kapağımız kırık arkadaşlar. Bulabilirsek yenisini temin edeceğiz. Trigger bölgemiz. Aşırı bir yağ kaçağı mevcut. 16 lokma. Eksantrik kastağımız sökülecek. Sökmeden önce motorumuzu senteye aldık arkadaşlar. Sente doğru mu yanlış mı diye kontrol ettik. Doğru mu sentemiz? Trigger gergimiz gevşetildi. Nasıl kayış? Kayışı yeni değiştirmişler. Yeni abi. Tamam, bu kayışı tekrar kullanırız. Çizgileri bile gitmemiş. Yağ içinde gezmiş ama kayık. Yağlanmış, değişsin. Yağlandığı için değiştirilmedi Bilal Usta. Eksantrik kasnağımız yerinden ayrıldı. Trigger iç kapağımız sökülecek. Antalya'nı ver. Üst iç kapağın 2 tane onluk cıvatası mevcut. Alt tarafa geldiğimizde ise toplamda 3 adet sabitleme cıvatası var. Neden? Çünkü burada da olması lazım. Burası yok. Normalde 4 adet de tanesi yok. Evet, burada bir şeyler var arkadaşlar. Bir gömüye doğru yaklaşıyoruz. Görüyorsunuz hiç iç açıcı şeyler yok gibi. Altta bir tane daha var. 5 adetmiş. Heh. Ben dedim nasıl 3 tane oluyor. Görmüş olduğunuz bilya avare bilyası. Bu krank dişlisi. Avare bilyamızı yerinden sökeceğiz. 14'ü ver. 14 lokma yardımı ile aktif yağ kaçaklarımız mevcut. İkinci avare bilyamız sökülüyor. Bunun da 2 tane 6 aylık cıvatası mevcut. Lokma setini ver. Bir tanesinde 6 problem çıktı. Yalama olmuş arkadaşlar. Aparatla çıkaramadık. Keski yardımıyla çıkartacağız.
Silindir kapak saplamalarımız sökülecek. 55 torsluk saplama civataları mevcut. Silindir kapağımız sökülüyor. Piston özelliğini görüyorsunuz. Conta da mı yanık? Evet. Buradan conta yapmış arkadaşlar. Böyle. Bu noktada da var. Evet. Silindir kapağımız. Marş motorumuz sökülüyor. Toplamda 3 adet 13 tüp civatası mevcut. Görüyorsunuz arkadaşlar. Marş motoru. Volanımızı çeviriyor. Motorun ilk tepkimesini yapıyor. Şanzımanımız sökülüyor. Bu noktada bir adet saplaması yok arkadaşlar. 17 lokma yardımıyla çıkartıyoruz. Çekiyor yani. Geriye doğru. Can havliyle kıpraşabilir. O yüzden ortaladık. Yoksa düşebilir motor buradan. Şanzımanımız çıkıyor. Şanzıman içerisi bu şekilde. Ayrıca debriyaj bilyamız. Duyuyorsunuz. Debriyaj setimizin durumu bu şekilde. Baskının şemsiyelerini görüyorsunuz. Hep iz yapmış. Az kalmış. Baskı balatamız sökülüyor. Kanatlar daha var da baskı bitik. Yok, o da bitik. Bitik. Sertliği burada. Bayağı iyi. Baskı balatı değişecek. Volanımız sökülüyor. Toplamda 7 adet 17'lik civatası mevcut. Arka krank keçemiz. Dividime kasnağımız sökülüyor. Dividime yamuk arkadaşlar. Dividime'ımız sökülüyor. Bir tane onluk takmışlar. Son civatamız da sökülüyor. Buradan herhalde çekiş darbesi yemiş. Ha, çünkü yeni gibi de Yamuk dönüyor. yamuk. İç taraf hep oksit yapmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sıra karterimize geldi. Karterimiz sökülüyor. Kartel çatlak. Aa, Hep altını sürtmüş. evet şu nokta. Kartel değişti. Karter civatalarımızı E8 lokma yardımıyla söküyoruz. Bazı civatalarımız hep yalama olmuş arkadaşlar. Uçları gitmiş. Buraya onluk kullanılmış. Yokluktan. Küçük cırcır yardımıyla dengeli bir şekilde sökmeye çalışıyoruz. Krank dişlimizi sökeceğiz. Bunu sökmek için 2 tane 8'lik civata giriş noktası var arkadaşlar. Buraya civata takarak çektirme yöntemi uyguluyoruz.
Çektirmemiz yapılıyor. Çektirmemiz yapıldı. Karşılıklı olarak gevşetiyoruz. Sıkışmış çünkü. Evet, çok az kaldı. Dişlimiz söküldü. Hemen altında bulunan kamamızı çıkartıyoruz. Bu kama önemli arkadaşlar. Kesinlikle kaybetmeyin. Dişlimizi kilitliyor. Bunu takmazsanız aracın sentesini düzgün bir şekilde ayarlayamazsınız. Kartelimiz sökülüyor. Yağ süzgecimiz. Çubuğumuzun sabitlemesi sökülüyor. Tam olarak bu noktada girişi. Karter dalga kıranımız sökülecek. Devamında yağ pompamız sökülecek. 2 tane 13'lük civatası söküldü. Kran kapağımız sökülüyor. 8 e-lokmalık civataları var. Avari bilyamız sökülecek. Bu da değişecek. Duyuyorsunuz. Ve çok zor bir noktada. Bu şekilde değiştirmek en mantıklı olan. Zaten ses de yapıyor. Ercan Usta geldi. Şu anda o da kontrolünü sağlıyor. Bezle bir silmek lazım şu an. Ya zaten gömleklerde çizikler var. Bak gel. Bak yanak olmuş. Görüyor musun? İz olmuş. Görüyor musun? Burada da var. Şurada da var. 1, 2, 3. Bak ondan sekmanlar bitmiş artık. Yağı üstü alıyor. Anladın mı? Sıyırmıyor. Siyahlarda değil mi? O sekmanlar da ağza gelmiş olmak ihtimali Contası da var. yanıktı. Üst kapak yeni yapılmış ama yanıktı contası. Doğru. Çaplak çubuklar gibi kapakta. Kapak yeni. Egzoz manifoldumuz görüyorsunuz bu noktalardan yağ vermiş arkadaşlar. Parça temizliğimiz başladı. Şanzımanımız temizlendi. Diğer parçalar da temizlenmeyi bekliyor. Devir daim kasnağımız temizleniyor.
Trigger iç kapağımız temizleniyor. Yağ çubuğumuz temizleniyor. Havalandırmamız temizleniyor. Volan temizliğimiz başladı. Marş temizliğimiz başladı.
Kopyalı vodka. Kemal yazmam mı? Söyledim önce. Tamam ben yerde bir yazsın. Buyur abi. Çakmak mı? Şanzıman çatalımızı temizliyoruz. Parça temizliğimiz tamamlandı. Parçalarımızın son halleri bu şekilde. Yeni günden herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yaklaşık bir haftalık bekleyişin sonunda motorumuz rektifiyeden geldi. Sizlere de motora yapılan işlemleri tek tek sıralamak istiyorum. Krank polisaj, rektifiye, honlama, kol burcu yapımı, yüzey taşlama, piston çakımı, piston tepe ölçümü, burç alımı ile beraber bize rektifiyeciden bu şekilde geldi. Şu an ambalaj açılımı gerçekleştiriliyor. Motorumuzun değişen parçaları, piston sekman. Sekmanlar bunlar oluyor arkadaşlar. Yataklarımız toprağı bol olsun. Aylarımız bu şekilde tamamen değişti. Tertemiz, mermi gibi. Ustamız biz uğraşmayalım diye arka krank keçesini de çakmış. Bu araçlarda, lagunalarda, yani bu motor tiplerinde burası çok önemli arkadaşlar. Tam şu noktada 2 tane delik var. Bu noktalara pamuk ve sıvı conta işlemi uygulayarak tıkama yapıyoruz. Aksi takdirde bu işlemi yapmazsanız buralardan yağ kaçağı oluşuyor. Tekrar şanzıman indir ve bu kısımlara müdahale edilmesi gerekebiliyor. Bununla ilgili ayrı bir video attım zaten, kanalımızda mevcut. Videomuzun YouTube'daki başlık ismi de şanzıman arka krank keçesi nasıl takılır? Canlı canlı yaklaşık 5-6 dakikalık bir video arkadaşlar. Bunu izleyerek nasıl taktığımızı öğrenebilirsiniz. Yeni yağ pompamız, yeni zincirimiz ve yağ pompa zincir dişlisi tamamen sıfır olarak takılacak. Takılmadan önce kontrolünü sağlıyoruz. Herhangi bir problem var mı diye. Bunları temin ederken kontrol edin arkadaşlar. Biz aldık, parçacı yanlış vermiş. Dişlisi küçükmüş. Şekli aynı ama dişli küçük çıktı. Mecburen buradan temin ettik. 2 adet 13 tük cıvatasını 13 anahtar yardımıyla sıkıyoruz. Motorumuz açıkken göstereyim. Krangın şuradaki kesiğini görüyorsunuz. Bunu bu şekilde çevirip şuradaki cıvatayı çıkartıyorsunuz. Alt tarafı kilitlerken
tam olarak o noktaya gelmesi gerekiyor. Hem de pistonlar ölü noktada oluyor. 4'ü de. Yağ pompamıza yağ çektirme işlemi yapıyoruz. Dişlimizi çeviriyoruz. Üst taraftan da yağımızı boşaltarak yağ filtre yuvamızdan yağ gelene kadar bu işlemi uyguluyoruz. Yağ geldiğinde de yeni yağ filtremizi takacağız. Yağımız geldi. Şimdi yeni yağ filtremizi takacağız ve yağ pompası, yağlama işlemimiz tamam olacak. Bunu yağlamazsanız ilk çalışmada bir çok ufaktan ses olabilir. Ses duymamak için biz bu şekilde yağlıyoruz arkadaşlar. Yağlamak her zaman güzeldir. Ön kran keçemizin keçesini çıkarttık. Şimdi yenisini takacağız. Eski keçemiz, yeni keçemiz. Takmadan önce her zaman numaralarını kontrol edin arkadaşlar. Yanlışlık olabilir. Yeni keçemiz takıldı. Ön kran kapağımızı yerine takacağız. Takmadan önce iç tarafını çok az bir şekilde gresle yağlıyoruz arkadaşlar. Ses yapmaması için. Kran kapağımızın contası olmadığı için etrafını sıvı conta yardımı ile tamamen çevreliyoruz. Herhangi bir kaçak yapmaması için. Bu arada aziz Allah Sentil Ahmet. Bunun parçası geldi mi Yusuf? Çıkartsana Ahmet ince sentillerden bir tane. Eski kartel kaynatmadı çünkü bu modeller kaynağı çatlatıyormuş. Daha öncekini de çatlatmış. Kaynak yaparız dedi ama yine çatlardı. tamam. Videoda anlatıyorum. Tamam. Kendim tekrar belirtirim. Ercan Usta zaten söyledi. Sentil yardımı ile keçemizin iç tarafı kıvrılmaması için ortasını çevirerek takıyoruz arkadaşlar. Kime? E8 lokma ufak çocuğun onları ayarlasana. Burada eski. Eski parçalar nerede? Eski. Ha? Hortum mu? Hortumlarını oraya attım. Başaramadık abi. Kendisi çıktı böyle. Senin suçun yok zaten, kendi çıktı. Giresi yokmuş Bilal. Ön kran kapağımız, ön kran keçemizin montajı tamamlandı. Toplamda 8 adetlik E8 cıvatalarımız sıkıldı. Karterimiz tamamen sıfır olarak değiştirilecek. Ercan Usta açıklamasını yaptı zaten. O taraf eski karter, kaynak olmuyormuş arkadaşlar. Yani döküm Daha önceden kaynak yapılmış. Ha. Kaynak yapıldığı halde çünkü yenileşmeden dolayı eskisi nerede? Eskisi Şurada. burada. Bu arada bir tane Fiat Scudo aracımız rektifiye yaptık. Hikayesi çok farklı, dolandırılmış vesaire. Kanalımızda şu an yayında izleyebilirsiniz. Motor toplama ve rektifiye adı altında bir oynatma listemiz var buradan. Evet, sendeyiz ustam. Daha önce kaynak yapılmış böylece. Ama bak şuradan bu şekil kaynak yine çatlatmış. Yani Kaynağın dıştan- yanından Evet, çatlatmış. evet. Görüyor musun? Evet, orayı ben göstermiştim Bak, sökülürken. darbe yok ama genleşmeden dolayı çatlatmış. Biz şimdi bunu kaynak yaptıracağız. Bu sefer takarken atacak bir daha, çatlatacak. Hiç gerek yok. Çünkü kolay yerde değil. Zor sökülen bir parça. Hiç risk atmaya gerek yok. Tamamdır. Temiz olsun, temiz olsun. Evet. Karterimizi takmadan önce contamızın altına çok az bir şekilde sıvı conta uyguluyoruz. Bu tiplerde kaçak oluşabiliyor arkadaşlar. Fazla dışarıya taşınmayacak şekilde contayla desteklemeniz lazım. Tekrar başınız ağrımasın. Söktak işçiliği yapmamanız için bu işlemleri uygulamanız gerekiyor. Karterimiz ait olduğu noktaya yerleştirildi. Sabitleme cıvatalarımız takılacak. Bu cıvatalarımız da ön kran kapağında olduğu gibi E8 lokma yardımıyla sıkacağız. Kartelli sıvı cıvatalarımız
sıkıldı. 21 adet E8 civatadan oluşmakta. Sıradaki işlemimiz volantı bağlayacağız. Volanımız bağlanıyor arkadaşlar. Şanzıman takacağız, takamıyoruz. Sabitlenmesi için civataya tutturacağız. 7 tane 16'lık civatadan oluşmakta. Civatalar yerlerine oturtuldu. Birazdan yoklama sağlanacak. Alttan çıkıyor Erkan abi, o doğru diyor. Alttan. Sıkma işlemimiz tamamlandı. Crank dişimizi taktık. Trigger'e bağlanan avare dişlimizin bağlantı gövdesi 4 tane E8 civatadan oluşmakta. Yeni devir daim geldi. Paketini açtık şimdi. Arasındaki contayı da söküyoruz. Buraya bağlayacağız. Devir daimi bağladık. Civatalarını takıyoruz. En son sıkacağız. Devir daimimizi taktık. Devir daim kaslarını takıyoruz. 3 tane 13'lük civatadan oluşmakta. Yeni baskı balatamız takılacak. Takmadan önce balatamızı şanzımanımızın priz direğine sokuyoruz. Herhangi bir problem var mı? Göbek uyuyor mu diye. Baskı balatamızı takmadan önce bu şekilde bir küçük priz direğimiz var arkadaşlar. Bunu göbeğimize takıyoruz. Göbek kayması yapmasın, tam dengeli otursun diye. Aksi takdirde şanzımanı takarken zorlanırız. Sabitleme civatalarımızı takıyoruz. Yeni bilyamız şanzımanımıza takılacak. Takmadan önce içini ve şanzıman çatalının giriş noktalarını güzel bir şekilde gresliyoruz. Bilyamız çalışırken herhangi bir ses yapmaması için. Yoksa ciyak ciyak, çıt çıt ses yapar arkadaşlar. Bu da çok rahatsız edici. Bir de çatalımızın toz körüğü değişti arkadaşlar. Bu körük önemli. Bu olmazsa şanzımanın içerisine bütün pisliği alır ve bundan dolayı da bilyamız bozulur. Şanzımanın içerisi aşırı derecede kirlenir. Bunun yenisini temin ettik ve değiştirdik. Şanzımanımız takılıyor. Marş motorunu taktık arkadaşlar. Civatalarını sıkıyoruz. 3 tane 10'luk civatadan oluşmakta. Motorumuzu çevirdik. İşlemler alt taraftan devam edecek. Contamızı taktık. Contamızı takmadan önce Bilal ustamız iyice bir inceledi. Çünkü conta kapaklarımız dar olabilir. Yani pistonlarımız buradan çıkmayabilir. Bu gene motorumuza zarar verir. Burada yağ kanallarımız var. Bunlar da bir olması lazım. Bunlara dikkat edelim. Silindir kapağımız takılıyor. Yeni silindir kapak saplamalarımız geldi. Bilal ustamız kontrol etti. Herhangi bir dişte yamulma, dişlerde bir aşınma var mı diye kontrol ettik. Şimdi yuvalarına takacağız. Saplamalarımızı yerlerine yerleştiriyoruz. Saplamalarımızı sıkıyoruz. 14E lokma yardımıyla. Kapağımızın saplamalarını torkluyoruz arkadaşlar. Bunu 3-5-10 şeklinde 3 bölüme ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Kapağı birden zorlayamayız. 3 set halinde işimizi tamamlıyoruz. Torklama işlemimiz bitti arkadaşlar. Külbütör kapağımız temizlenmişti hatırlıyorsanız. Yine de gösterelim şöyle önlü arkalı. Contamızı taktık. Birazdan yerine takacağız. Külbütör kapağımız takıldı. Birazdan buraya eksantrik keçemiz gelecek. Keçemizi takmadan önce ses yapmaması için çok az bres uyguluyoruz. Devir daim marka dağıtıcı su borumuz takılıyor. Takılmadan önce sıvı conta uyguluyoruz. Kaçak yapmasın diye. Havalandırmamız takıldı arkadaşlar. Crank sensörümüz de burada. Bu ateşlemeyi sağlıyor. Eğer ateşleme olmazsa araba çalışmaz. Yağ çubuğumuz da takılıyor. Ona da çok az sıvı conta uyguladık. Hava kaçırmasın, herhangi bir sızıntı olmasın diye. Yeni gergi bilyamız. Parçaya monte edilecek. Bilal usta inceliyor. Tüyümüzü yerine yerleştiriyoruz. 7 adet sabitleme civatası var. Şurada. Burada bir tane var. Burada var. Son olarak da şurada var. Klima kompresörümüz yerine takılıyor. Civataları ufaktan sıkıp
sabitliyoruz. Daha sonra iyice sıkıp pilotlamasını alacağız. Klima kompresörünün hemen üstüne direksiyon pompasını takıyoruz. Son ayarlamaları yapıyoruz. Şuraya yerleştireceğiz. Yerleştirdik. Hafif cıvatalarını sıkarak sabitliyoruz. Sonra iyice sıkıp yoklamasını alacağız. 3 tane 13'lük cıvatası bulunmakta. Direksiyon pompamızın kasna da geldi. Hoş geldin. Şöyle göstereyim. Üç tane onluk cıvatadan oluşmakta. En son olarak buraya alternatör kayışımız gelecek arkadaşlar. Gerçi bilyalarımızla sıracağız. Sıçra sıçra hepsini tutacak. O şekilde ayarlayacak ustamız. Şarj dinamomuzu taktık. Bobinimizi taktık arkadaşlar. Buji kablolarımız burada. Şu yuvalara bujiler oturacak. Daha sonra kabloları bujilerin. Ahmet yeni bujileri getirdi. Çalışını yapıyor. Ustam doğru mu? Şunu açsana. Bujilerimiz. Ahmet kaldır arabayı. Ahmet. Kaldırıyor. Yuvalara yerleştirilecek. Hatta ben de ilk bujimi yerleştireyim şu şekilde. Şu kabloların içerisinde bir metal parçası var arkadaşlar. Şu an gösteremiyorum. Şuradan ufaktan gözüküyor. Şurada. Buradan elektrik geliyor. Bujilerimizin üstüne takılıyor. Bujilerimizi ateşliyor. Bujilerimiz benzini ateşliyor. Bu sayede motor çalışmaya başlıyor. Yani ateşleme olmazsa ne olur? Araba çalışmaz. Araba çalışmaz. İçerideki yakıtı yakacak bir şey yok çünkü. Evet. Kıvılcım yok ki. Evet. Yani bujinin amacı kıvılcım yapmak. O içerideki benzini de yakmak. Eksantrik okuyucumuzun kapağı takıldı. Termostatımız sağlam arkadaşlar. Bilal ustamız baktı, inceledi. Sağlam dedi. Sadece conta taktık şuraya. O yoktu. Onu taktık. Birazdan da yerine montajı yapılacak. Termostat yerine takıldı. 3 tane cıvatası bulunmakta. Şurada, şurada ve şurada. Enjektör kütüğümüzü yerine takacağız. Takmadan önce ufak bir sıvı conta uyguluyoruz. Kütüğümüzün deliklerine de sıvı conta uyguluyoruz. Sıvı contalarımızın üstüne enjektör keçelerimizi taktık. Bunlar yeni arkadaşlar. Parçamızı yerine takıyoruz. Emme manifoldumuz temizleniyor. Trigger kapağımız temizleniyor. Manifoldumuzun parçaları ayrılıyor arkadaşlar. Temiz mi değil mi diye bakacağız. Kirli olanları temizleyeceğiz. Bu temiz duruyor. Tek tek sökülecek. Diğer parçamız da söküldü. İçine bakıyoruz. Şu an temiz gibi duruyor ama. Şuraları serelim. Balatayla ufak tefek yağları temizliyoruz. Daha canlı oldu şimdi. Manifoldumuzun parçalarını temizledikten sonra takıyoruz yerlerine.
Trigger avare bilyamız takılıyor. Alternatör kayışımızın yeri hazır. Kasnakları takıldı. Buraya takılacak. Daha sonra şunlar ile gergisini ayarlayacağız. Trigger iç kapağımız takılıyor. Egzoz manifoldumuz takıldı. 10'luk 2 cıvatamız var. Biri sağ tarafta, diğeri de şu. Emme manifoldu da yerine taktık. İç kapağımızın üst tarafı da takıldı. Buralara kasnaklar gelecek. Bunlar bilyalarımız. Sonra trigger takılacak. Sonra gergisi yapılacak. Triggerimizin dişlisini takıyoruz. Arkadaşlar dişlimizi sıkarken tornavidasını bir yandan çarkla dönüyor. Çarkın dönmemesi için şu aparatla sabitliyoruz. Daha sonra diğer ustamız da sıkıyor. Gösterelim. Bu şekilde Abi. sıkıyor. Çark dönmemesi için şu aparatla. Aynen. O dün çıktı hatta. Gevşek değil. Çıktı dün komple. Bunlar değişti mi? Sıkma işlemi tamamlandı. Trigger gergi bilyamız da takıldı. Ercan Usta herhangi bir problem, herhangi bir ses var mı diye kontrolleri sağlıyor. Şarj dinamomuz, 12 lokma. direksiyon pompamız ve klima kompresörümüzün 14. kayış takıldığında bir ses var mı yok mu diye anlayamazsınız. Çünkü hepsini birden çeviriyor ya. Takmadan önce bu şekilde tek tek kompresörde bir şey varsa çıkıyor. Şarj dinamosunda ses varsa çıkıyor. Hiçbir şey yok şu an. Üçünde de direksiyon pompası, şarj dinamosu ve klima kompresörü Sağlam. Bilyaları sağlam. Bir uğultu ötme yok. Triggerimizin ufak çarkını da takıyoruz. En son buraya trigger gelecek. Şunlarla gergisini ayarlayacağız. Daha sonra dış kapağı gelecek. Daha sonra işlem bitecek. Yeni trigger kayışımız. Bu şekilde. Şu an sentimiz de ayarlanıyor bir yandan. Sentimiz tamamlandı. Şimdi triggerimizi yerine oturtacağız. انا بعرف فوق لاني حتى طلع هون ضاربين اشارات هن. Şurada çıkıntılarımız var. O çıkıntıları çarkların dişlerine sokuyoruz. Bunu her çarkta yapıyoruz. Şu alttaki çarklarda da. Daha sonra şu bilyalar ile bakın sağa sola gidiyor şu bilyalar. Yani şu cıvatayı sıkıyorsunuz. Bunun gergisi ayarlanıyor. Şu an biraz gevşek. 16 önde yıldız. Bunu sağa sola oynatarak şu anda yapılıyor gergi ayarı. Sağa doğru itiyoruz bilyayı. Daha rahat itilmesi için cıvatasını biraz gevşetiyoruz. Gergisine bakıldı, elle kontrol edildi. Deminkinden daha gergin. Şimdi de salmaması için cıvatayı daha sıkıyoruz. Bu gergi ayarı da ustalığına kalmış. Şimdi de kontrol amacıyla bir takılma, bir duraksama, herhangi bir sorun var mı diye kaç tur? 3 tur çeviriyor muyuz? Bir tur. Motor bir tur 4 bu yeter. Bir tur çevirdiğimiz zaman bize yeterli. Şu an rahat bir şekilde dönüyor. Herhangi bir problem olduğunu görmüyorum. Tamamdır. Gerisi güzel. Elle kontrol edildi. Şimdi de trigger dış kapaklarımızı monte ediyoruz. Baksana poşetin içinde. Altını yapmıştır hatırlıyorsanız. Üstünü yapacağız. Triggerimiz tamamen kapanacak. Alternatör kayışımız takılıyor. Bunun da işlemi trigger'e benziyor arkadaşlar. İlk önce çarklardan geçiriyoruz. Gergi bilyamız var burada. Bununla gergisini ayarlıyoruz. En son kontroller sağlanıyor ve bitiş. Trigger kayışını ve V kayışını yani alternatör kayışının farkları. V kayışımızda dişler var. Zaten bariz belli. Şu şekilde dişler var. Bunun dişleri daha düz, daha yatay, daha ince. Bu şekilde
anlayabilirsiniz. Çok bariz yani. V kaşığımız da yerine takılıyor. Bunun da gergisi bu şekilde arkadaşlar. Şu arada görüyorsunuz. Onun da boşluğu var. Ona göre sağa sola oynatıyoruz. Altında da bir gergi kasnağı var. Bu şekilde gergisini yapıyoruz. Bunun da cıvatasını sıkıyoruz. Yukarı doğru hafif vurdurarak ya da elimizle biraz kayışı gevşetip çarkların çevresinden döndürüyoruz. Şu anda girmiyor gibi. Gidecekse nazlanıyor. Ahmet gelsene. Bakalım. Şu an bayağı gergin gözüküyor ama hafif boşluğu var yine. Geleceğiz daha. Biraz daha gereceğiz. Gergi kasnağımızı elinden biraz oynattık sola doğru. Daha hala bir gevşeklik var ama. Alternatör kayışımızın da gergisi ayarlandı arkadaşlar. Bayağı gergin duruyor. Birkaç turda çevirdik. Herhangi bir aksama veya herhangi bir sorun var mı diye. Şu an V kayışıyla ve alternatör kayışıyla işimiz bitti. Motor kulağımızın ayarını da taktık arkadaşlar. Motor kulağımız da geldi. Motor kulağı ayağını motora, motor kulağını da motor kulağı ayağını takıyoruz. Bunu da motoru sabitlemek için arabanın kasasına. Motorumuz güzel bir şekilde toplandı. Araç gövdemize yerleştirmeden önceki son görüntüsü bu şekilde. Aracımızı dükkana tekrar çektik. Motor dairemiz kirli değil arkadaşlar. Sadece toz var. Buraların tozunu alacağız. Aracı yıkamaya vermedik çünkü 3 noktadan elektrik tesisat bağlantıları mevcut. Zaten kirli olan noktalar traversimiz. Bütün yağ pisliği üstüne aktığı için traversimizi güzel bir şekilde temizleyeceğiz ve motorumuzu aracımıza yerleştireceğiz. Güzel bir şekilde kabasını aldık. Şimdi benzinle yıkamasını gerçekleştireceğiz. Önce havayla tozunu pisini akıtıyoruz.
Daha önceden tespit ettiğimiz sağ sol direksiyon körüklerimiz değiştirilmek amacıyla tekerleklerimiz sökülüyor. Tekerleklerimizi 4 adet 17'lik bijon tutuyor arkadaşlar. Bunlardan sonraki aşamaları şimdi hep beraber öğreneceğiz. Rot başımızın 16'lık somunu çıkıyor arkadaşlar. Rot başımızı taşıyıcımızdan bu şekilde çıkartacağız. Daha sonra rot binimizin buradaki bağlantısından da gevşetip rot binimizden ayıracağız. Direksiyon körümüzü bu şekilde çıkartarak yenisini takacağız. Aynı işlem sağ tarafta da gerçekleşecek. Rot başımız çıkıyor. Körüyü değiştirmek için rot başımızı söküyoruz. Rot başımızı söktük. Körük zaten yırtık. Körüğü yerinden aldık. Körük yırtık. Burada zaten. Parça parça. Parçası burada arkadaşlar. Körüğümüz şu. Bunun üzere. Yırtılmış. Hasar görmüş. Onu oradan alıp yenisini takacağız. Ustamız kelepçesinden ayırdı. Körüğümüz geldi. Körüğümüz bu şekilde. Şuralar hep yırtık. Yenisi takılacak. Yeni körüğümüz geldi arkadaşlar. Sıfır cillop gibi. Yerine takılacak. Tekrardan söktüğümüz rot başını takacağız. İşlemimiz bitmiş olacak. Buyur ustam. Körüğü yerleştirdik. İnce ayarlamalar yapıyor Erkan ustam. Körüğümüz takıldı. Bu açıdan daha net. Şimdi tekrardan rot başımızı takıyoruz. Rot başımızı sıktık. Yerine yerleştirdik. Somununu sıkıp işlemimiz bitecek. İşlem tamamlandı. Tekerleğimizi de yerine takıyoruz. Motoru koyacağımız için arabayı indireceğiz aşağıya. Sabit dursun diye tekerleği takıyoruz, sonra motoru koyacağız. Büyük buluşmaya az kaldı arkadaşlar. Direksiyon körüğümüzün sol alanı değişti. Sağında bir problem yokmuş. Temizliğimiz yapıldı. Şimdi Sinan Çetin'le büyük buluşma zamanı. Evet. Ezanlar eşliğinde motorumuz ait olduğu yere gidiyor. Motor dönecek gibi. Sefayı dön. Ben döndürüyorum, ben döndürüyorum. Sırtını verdiniz böyle. Anladın mı? Ya öyle mi? Hani şöyle diyordum ben sana. Şimdi şöyle sen getirsen. Bak şöyle. Böyle mi? Deniz bir sakıncası yoksa yer düzürsen öbür türlü yapalım bak. Kanka. Böyle mecburen. Dur mecburen değil. Şöyle yanaştıralım. Az biri git, az biri git. Yok yok. Kaldıracaksın. Ben oraya çekimi çıkartalım dedim buraya da. Ya Bilal. İkisini çıkartacaksın o zaman. Sen motoru tut. Tamam motoru. Şimdi bak. Biri çıkacaktı buraya. Biri çıktı yeterler burası. Tamam. Abi. Dur Yusuf orada geldi. Yusuf hadi. Yusuf mu Ahmet'miş? Ne yapıyorsunuz ya? Siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Bilal. Hadi. Hadi. Tamam et. Tamam istiyor. Tamam geldi. Ne abi? Tam Buraya kanka kadar yeterli. çıksın. Tamam. Yeter. Yusuf durmuyor.
kaldır. Biraz sapı tutalım. Tamam bekle. Getir abi. Tamam. Şimdi yap bakayım. Yap. Sal. Sal. Biraz ileri çek. Ya sal. Ha, zincirle boyu kısaltalım. Kurtul. Tamam. Bozulma havası. İndir lifti. İndir indir. Tamam abi. Biraz. Tamam. Yeter. Hadi biraz şey. Zincir kısa geldiği için boyunu uzatacaklar. Kaldır ya. Bu işte bir terslik var lan dur. Lan. Motor da çek böyle o tarafa. Lan indir lifti. Bu terste bir işlik var. Tamam kaldır. Nerede buraya mı? Ne olacak canım? Tersten yanma odalı olur. Mesnevi'den ders aldım. Dönüyorlar da dönüyorlar maşallah. Dur. Hop. Bir dakika. Ya yine kısa olmadı mı bu? Yine kısa oldu. Biraz daha uzat. Şuradan biraz daha pay mı versek? Al bir lifti sal. Bilmek istemiyor. Kaldır. 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 Tamam adam böyle duracak. Elleme. Böyle bekle sen. Şu eksini salalım. Yan keski ver. Bekle, az bekle. Can you help? Az ileri. Sal. Bir şey olmaz, bir şey olmaz tamam. Bir şey olmaz. Sal. Heh, sal. 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 Az bir dakika bu ne lan? Arkadaşlar benim desteğe geçmem lazım. 2 kişi burada Nereden geçiyordu? üzülür. Alttan geçiyor. Altta kalacak bu. Altta. Sol tarafa gelecek. Buraya geliyor arkadaşlar. Direksiyon pompasına. Görmüş olduğunuz boru. Bekle. Evet, destek zamanı. Motorumuz artık gövdesinde. Sağ üst motor kulağımız, Ahmet. sol üst şanzıman kulağımızın bağlantıları yapıldı. 3 adet şanzımanımıza takıldı. Şasimize bağlantısını yapacağız. Dur bekle. Kaldırsın biraz daha. Az daha kaldır. Dur bekle. Şöyle de sıkayım. Şanzıman kulağımızı da taktık arkadaşlar. Motorumuz yerine yerleştirildi. Paket takma işlemine başladık. Gaz beyni montajımız yapılıyor. Gaz beyni montajımız yapıldı arkadaşlar. 3 tane hortumdan oluşmakta. Hortumlarımız takıldı. Soketlerimiz vardı. Soketlerimiz de takıldı. En son hali bu şekilde. Cırtla hepsini tutturduk, topladık. Gaz enjektörleri takılıyor. Ahmet, bana ufak lambalardan biri lamba lazım. Gaz enjektörü montajımız tamamlandı. Gaz telimiz bağlanıyor. Müşterimiz aracın yağını kendi almış arkadaşlar. Yağ filtresini kendi almış. Hava filtresini, polen filtresini kendi almış. Bunların montajı birazdan yapılacak. Hava filtre ayağımızı takıyoruz. Eski abi bu. Su deposu montajımız yapılıyor arkadaşlar. Klima borularımız ve hidrolik borularımız bağlantısı yapıldı. Yedek su depomuzun hortumlarını takıyoruz.
Aracımızın yağını koyuyoruz. Hava filtre kazanımız geldi. Montajını gerçekleştireceğiz. Daha sonra müşterimizin aldığı hava filtreyi içine koyacağız. Hortumlar takılıyor. Alt bağlantısı Sildin mi? Ya akan yerleri yapılıyor. sildin mi? Ya deterjan gözükmez. Şu hortumumuz aşağıdan kazanın altında bir delik var arkadaşlar. Oraya oturtuluyor. Kazandan da çıkan bir hortumumuz var. Bu hortumu da boğaza takıyoruz. Hava filtremiz burada. Birazdan kazanı açıp eskisine de bakacağız. Ne halde, durumu nedir? Kazanımızı ayaklara sabitliyoruz. Cıvatalarını sıkıp 3 tane, ayağın 3 tane cıvatası var. Biri burada. Biri şu arada. Biri de arka tarafta. Şu an gösteremiyorum. Hortumun bağlantısını yapıyoruz. Yavaş yavaş kazanımızın cıvataları da sökülüyor arkadaşlar. İçindeki eski hava filtresine bakacağız. Ne kadar kirlenmiş, ne durumda. Sen hiç görmedin. Arkadaşlar kazanımız açıldı. Filtremiz bu durumda. Gayet çok ideal. Hoş değil. Yine de kirli arkadaşlar. Tabii Güzel sıfır motor. Şişmiş. Açmış filtreyi bak. Burada Tıkandığı için çekiyor değil mi? Tabii. Bu tıkandığı için hava akışı olduğu için arkadaşlar tıkalı olduğu için de filtreyi çekiyor. Filtrenin şeklini görüyorsunuz. Dişler hep yamuk şeklinde. Kabloları. Yenisini taktık. Kapağını da kapatıyoruz. Hortum bağlantımız tamamlandı. Üst tarafta işlemlerimiz bitti. Liftimizi kaldırıp alt tarafta egzoz bağlantımızı yapacağız arkadaşlar. Ya değiş conta üstünde. Buraya padalı taksak yeter zaten. Gördüğünüz üzere egzoz manifolduyla diğer egzoz manifoldumuzu bağlantısını yapacağız. Marş dinamosunun kablo bağlantılarını yapıyoruz. Egzoz bağlantımız yapılacak. Egzoz manifold montajımız tamamlandı arkadaşlar. Birbirine bağladık. Şanzıman kulağımızın bağlantısı tamamlandı. O civatayı niye bu taraftan? Vites kolumuz bağlandı arkadaşlar. Somununu sıkıyoruz. Sıktık. Şanzıman yağımız dolduruluyor. Bu arada şanzıman yağ tapamız değişti arkadaşlar. Eskisi bu şekilde geçici olarak ayarlanmış, yokluktan yapıştırılmış bir cıvata yardımı ile aks pimi de alınmış arkadaşlar. Şu anda aracımızın alt tarafla ilgili toparlama işlemleri %80 oranla bitti. Sol tekerimiz, aksımız, rot başlarımız, rot millerimiz takılmış. Şimdi Usta diğer tarafı yapıyor. Takmadan önce son kontrollerini yapıyor. Aracın antifrizi dolduruluyor. Antifriz havasını da radyatörün hemen üzerinde bulunan tapasını açarak buradan alıyoruz. Son olarak da termostatın üzerinde bulunan tapamızı açarak buradan da havasını alıyoruz. Aracımızın yağ kartı ve trigger kartı yazıldı. Biz bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Araç sahibimiz ruhsatın arasına koyuyor ve hiçbir şekilde kaybolmuyor. 1000 kilometre sonra yağ ve yağ filtresi değişecek. Rodaj bitmiş olacak. Aracımızın işlemleri bitti. Gerekli kontrolleri tamamlandı. Aracın elektriksel problemi var arkadaşlar. Elektriği aşırı çektiği için aküyü bitiriyor. Biz de kendi takviye cihazımızı bağladık ve şimdi aracımızı çalıştıracağız ve sesini sizlere dinleteceğiz. Çalıştır. Sohbet. Çalıştır. Tamam. Tamam. Bir elektrikli rolanti motoru kablosunu kontrol etmesi lazım elektrikçinin. Aktif değil. Aktif değil çünkü şey yapmışlar. Sonradan buradan ayarlayalım diye aparat yapmışlar. Bu değişecek ama önce elektriksel olarak bir kontrol edilsin, bedava değişmesin. Sonrasında rolanti motoru değişsin. Yani rolanti motoru bence değişecek ama yine pahalı bir parça. Önce kontrol yapılsın, akımları düzgün geliyor mu, gelmiyor mu, ona göre değişim sağlayalım. Müşteri de geldiğinde söyleyeceğim, elektrikçiye gittiğinde bir ölçümü de yaptırsın bolometreyle.
Peki araçla ilgili başka bir şey var mı müşterimizin yapması gereken? Yapması gereken frenciye gidecek. Çünkü şeye girecek. Muayeneye girecek. Frenleri ayarlanması lazım güzel yine frencide. Arka balatalar olsun bilmem ne. Kornaya girebilir diskler, balatalar. Ondan sonra ön takımda da rotayına girmesi lazım. Çünkü son. Sağ olasın. Rot ayarına girecek Sonra sadece. rotayına gidecek. Ondan sonra bir sıkıntı varsa zaten oradan bize dönüş sağlar. Gerisin geri. Tamamdır. Şu an bizim yapacağımız bu. Tüm hortumlara baktık ama tabii ki gözden kaçan bir yer olur mu? Hepsini değiştirmek istemiyoruz. Şu an bir şey yok. Kauçukları gayet güzel. Evet. Güzel. Değişmesi. Bak bu hortum değişmiş yazdın mı? Yeni bir hortum mu? Yok. Değil. Kendi hortumu dedi bana Bilal. Daha önceden bak ne kadar yanlış yapmış. Şu bir bez alıp müşterimize söyleyeceğiz. Şu havalandırma hortumundan alacak. Bu değişecek. Bu komple. Evet bu komple. Yoktu parçacılarda, bulamadım ben. Birçok parçası yok zaten. Evet. Çıkması bile yok. Aynen. Tiger kapakları normalde bulunması lazım. Araştırdık. Yok. Çıkmacılara da sorduk çalıştığımız. Yok. Onu da söyleyeceğiz. Araçta yok. Evet. O bile yok yani gerçekten. Yani şu an elektriksel arızaları var, elektroniksel arızaları var. Bunları da toparladıktan sonra aracın başka bir şey kalmıyor. Allah'ın izniyle uzun bir süre araç sahibimiz aracını kullanabilir. Aracına bakarsa aracı da ona bakar. Evet. Göstergesine Zamanında bakarsa, yağını hararetini değiştirecek. kontrol Bu ederse. hortumun değişmesi gerekiyor. Çünkü hava filtresinden önce toz çekiyor. Evet. Toz çektiği zaman rolanti motoru, boğaz kelebeği, pistonlara toz gider. Hep yani çizer. Bunu bulacak, değiştirecek. Anladım. Tamam. bir şey yok. Onun haricinde başka bir şey yok. Aracın çalışması güzel. Şimdi aracımızı araç sahibimiz gelmeden oto yıkamaya vereceğiz ve güzel bir şekilde yıkanmasını sağlayacağız. Seni de yıkatalım mı? Taziklisiyle. Aracımız yıkamadan geldi. Güzel bir şekilde iç dış yıkandı. Araç sahibimiz de geldi. Ercan Usta şu an son uyarılarını yapıyor. Abi hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür Evet, teslim zamanı geldi. Teslim zamanı Şimdi son geldi. olarak Evet. araç sahibimize neler Son söyleyeceğiz? olarak zaten araç hiç geldiğinde de müşterimiz de kutup başını çıkartıyormuş akü bitmesin diye araçta bir elektrik kaçağı var. Tamam. Öncesinden de var. Bunu yaptıracak. Çünkü aracı biz takmaya çalışıyoruz. Sonra dolduruyoruz. Tak çekiyor bütün ceyranı. Aküyü boşaltıyor. Bir daha bas. Yani tekrar çıkart tak. Öyle olmaz. Abiye söyledik. Elektrikçiye gidecek. Şarj dinamosu ise şarj dinamosu, akü ise akü, bir yerde akım kaçağı nerede varsa onlara baktıracak. Bu bir. Bu bir. Sonrasında şu borunun biz bulamadık. Kendisi temin edecek. Bir de rolanti motoruna gelen şu kabloyu kontrol ettirecek. Akım ceyranı geliyor mu düzgün? Ona göre değişecek. Bu şimdi bedava değişmesin. İlk önce bu kontrol edilsin. Baktık burası aktif, ceyranı falan geliyor, çalışıyor. Ona göre bunu alacağız. Çünkü orijinali 800 ile 1000 lira arasında olması lazım. Değiştirdim ama garanti olsun. Şimdi müşteriye bedavadan Yani. değiştirmeyelim. Zaten Daha diyeceğim başka bir şey yok. Yani şimdi biz bunu gördüğümüz hortumları değiştirdik. Ama tabii ki radyatöründe bir delik vardır. Göremedik. Sonrasından çıkar. Başka bir hortumlarından bir delikler çıkar. Biz gördüğümüzü değiştirdik. Görmediğimiz sonrasında çıkarsa gözün hararet saatinde olsun. Ben çünkü bundan bir gezdim dolaştım. Harareti stabil. Hiçbir sıkıntı yok. Ondan sonra yağını, suyunu kontrol edeceksin abi. 1000 kilometre sonra yağı değişecek. Roda süresinde yağına yağ filtresi değişecek. Çünkü çapak oluyor bilmem ne. Onları 1000 kilometre sonra değişiyor. Sonrasında 10.000'de bir. 10.000'de bir. Abi güle güle bin.
Bir dakika sonra tekrar kontrolüm var. Gelirsin. Bakarız abi. Altına üstünü çünkü kontrol etmek gerekir. Görmediğimiz gözden kaçan şeyler vardır. Ona göre bakacağız. Tamamdır. Tamam. Var mıdır söylemek istediğin bir şey abi? Başka bir şey yok zaten. Sağ olasın abi. Bir şey olursa her zaman gel buyur. Yerimiz, mekanımız belli. İşin her zaman arkasındayız. Kesene bereket. Ayağına sağlık. Sağ ol abicim. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.